Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere poğaça tadında değil de gerçek pide tadında öyle bir pide tarifi hazırladım ki Ramazan boyunca asla dışarıdan almayacağınız bir pide tarifi oldu. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Önce mayamızı hazırlayalım. Kavanozumun içine bir paket kuru mayamı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da şeker ilave ediyorum. Üzerine bir yemek kaşığı da un ilave ediyorum. Yarım su bardağı da ılık su ilave ediyorum. Ve ağzını sıkı olacak şekilde kapatıyorum ve sallıyorum. Şekerimin ve mayamın aktifleşmesi için. Yeter, bu kadar salladım. Şimdi üzerine temiz bir bez kapatacağım ve yarım saat mayamın aktifleşmesini bekleyeceğim. Mayam aktifleşti. Şimdi 9 bardak unumu kabımın içine alıyorum. Ve ortasını açıyorum. 4 bardak suyumu da ilave ediyorum. Ve hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyum da ılık değil, normal musluk suyu. Bunu da belirtmiş olayım. Bir de hemen bunu belirteyim arkadaşlar. Gerçek Ramazan pidesinde yumurta, süt, yağ kullanılmaz. Gerçek Ramazan pidesinin hamuru benim hazırladığım gibi olur. Bunu da belirtmiş olayım. Yeter, bu kadar yoğurdum. Şimdi mayamı ilave ediyorum. Hemen şöyle de göstereyim, ilave etmeden önce gördüğünüz gibi mayamız çok güzel aktifleşti. Üzerine bir yemek kaşığı da tuz ilave ediyorum ve şimdi tekrardan yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Şöyle kıvamını da göstereyim. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi ağzını kapatacağım ve yarım saat mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurumuz dinlendi. Şimdi hemen böyle 4 eşit parçaya böleceğim. Birazcık masamın üzerine un alıyorum. Biraz da üzerine un alıyorum ve bölüyorum artık. Biraz un alıyorum ve hamurumu toparlıyorum. Diğer hamurumu da bölüyorum. Bezeler haline getireceğim. Un kullanmaktan korkmayın arkadaşlar ama unu hamurunuza yedirmeyin. Sadece yapışmaması için kullanın. Yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Öncesinde yağlı kağıdımın da üzerine birazcık unluyorum. Açarken yapışmasın yağlı kağıdımıza da. Şimdi masamın üzerine temizleyip sonra pidemin şeklini vereceğim. Şimdi pidemin şeklini veriyorum.
Parmak uçlarımla bu şekilde önce açıyorum. Eğer elinize yapışırsa birazcık elinizi unlayın bu aşamada. Şimdi hemen böyle kenarını belirginleştiriyorum parmak uçlarımla. Böyle kenarını 2-3 defa parmak uçlarınızla geçin, iyice belirginleşsin. Şimdi şeklini veriyorum. Yine üzerinden 2-3 defa geçelim ki iyice belirginleşsin. Şimdi en son şeklini de veriyorum ve pidemiz hazır. Yine böyle üzerinden 2-3 defa geçin. Gördüğünüz gibi pidemiz hazır. Diğerlerini de aynısı gibi hazırlayıp bitireceğim. Bütün pidelerimi yapıp hazırladım. Şimdi üzerine sosunu hazırlayalım. Üzerine sosu için 2 yemek kaşığı un kullanıyorum. Yarım su bardağı da ılık su kullanıyorum. Kusura bakmayın, yanlış söyledim. Yarım çay bardağı da ılık su kullanıyorum. Bir tane de yumurtamın sarısını kullanıyorum ve çırpıyorum. Pürüzsüz hale gelinceye kadar. Şimdi eşit bir şekilde pidelerimin üzerine ilave ediyorum. Ve elimle her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Sosumuzu dağıttıktan sonra yine böyle bir üzerinden geçelim ki pidemiz iyice belirginleşsin. Şimdi diğer hazırlamış olduğum hamurlarımın üzerine de ilave ediyorum ve aynısı gibi elimle dağıtacağım sosumu. Sonra parmak uçlarımla yine o belirginleştireceğim. Sosumu da ilave ettim. Şimdi tepsimin arkadaşlar içine değil de üzerine alacağım.
Şimdi son olarak da susamımızı ilave edelim. Şimdi alt üst fan ayarlı 200 derece önceden ısıtılmış fırınıma katıp pişireceğim yaklaşık 25-30 dakika kadar. Yine de sizler kontrollü pişirin çünkü fırından fırına pişme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Evet, pidelerimin hepsi pişti. Hemen şöyle alttaki pidelerimi de göstereyim. Yani o kadar güzel bir pide tarifi oldu ki arkadaşlar. Fırından aldıklarımızdan asla bir farkı olmayan ve böyle poğaça gibi değil de gerçek bir pide tarifi oldu. Asla abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Bu tarifi yapın, yaptırın çünkü bu tariften sonra bir daha asla fırından pide almayacaksınız. Kesinlikle bundan emin olabilirsiniz. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Asla da abartmıyorum. Yani açıkçası arkadaşlar bugüne kadar çok pide tarifi denedim. Hepsi de poğaça tadındaydı. Ama bu pide tarifim kesinlikle dışarıdan aldıklarımızla lezzet olarak birebir aynı diyebilirim. Asla abartı olmaz. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Zaten belirtiyorum. Daha önceden de çok pide yaptığımı ve poğaça tadında olduğunu. Bir de hemen böyle dilimleyip içini göstermek istiyorum. Hemen böyle içini de göstereyim, bakar mısınız? Yani göz göz içi de asla hamursu değil. Kesinlikle bayılacaksınız ve Ramazan boyunca asla dışarıdan almayacaksınız. Her gün bu pide tarifini yapacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Hemen şöyle altını da göstereyim. Aklınıza takılan sorularınız da olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve hemen bunu da belirteyim. Bütün malzeme ölçülerimi de açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakıp yapabilirsiniz. Bugünkü bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Beni buraya kadar da izlediyseniz hala kanalıma da abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi de beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda ve sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.